Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 5 şiş patik burnu başlangıcını anlatacağım. Bildiğiniz üzere diğer kanalım çalındı ve hala bir ses yok. Ben de ufaktan buraya yine videolarımı yüklemeye çalışıyorum. Yeniden videolarımı çekeceğim. Çünkü videolarım yok şu anda elimde. Kanal kapalı olduğu için hiçbirisi görünmüyor. Ve yedekleme de yapmadığım için kanalımda ve elimde, telefonumda hiçbir yerde videolarım yok. Mecburen sil baştan tekrar videolarımı çekeceğim yavaş yavaş. Biraz sizden de sabır istiyorum. Çok mesaj alıyorum. Hani tekrar modellerinize video çeker misiniz diye. Ben de biraz kendimi toparlamak istiyorum. Çünkü yılların emeği bir anda gittiği için kendimde bu cesareti bulamıyorum hala. Yavaş yavaş ufaktan başlayacağım. Patikburnu başlangıcının da kanalımda olmasını istiyorum. Umarım bu kanalımda güzel videolarla tekrar birlikte oluruz. Şimdi başlayalım. 3 numara şiş kullanacağım. 5 şiş ve normal bir patiklik ip, herhangi bir tuhafiyeden temin edebilirsiniz. Ben biraz farklı başlıyorum. Şöyle şişimin bir tanesini aldım. İpimin ucunu da aldım. Bismillah diyerek başlayalım. Şişime şöyle ipimin ucuyla bir düğüm atıyorum. Bir tane daha atıyorum. İyice sıkılaştırıyorum yani burayı. Sıkılaştırdıktan sonra ikinci bir şişimi alıyorum. Şöyle düğüm attığım şişim üst tarafta kalacak şekilde. Şöyle yaptım. Bu iki şişin üzerine ipimi sararak başlayacağım. Normalde ilmek atarak başlanıyor ama ben ilk öğrenirken bu şekilde öğrendim ve bu şekilde de devam ettim. Başka bir yöntem denemeyi düşünmedim. Bu bana zaten kolay geliyor. O yüzden şimdi benim öğrendiğim şekli patik burnunu sizlere anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi ipim alt tarafta bakın. Diğer şişimin arka tarafında. İpimi iki şişimin üzerine sarıyorum. Sararken yalnız şöyle yapalım. Bu tarafa doğru saracağız. Şöyle. Hemen göstereyim. Bakın. İçten dışa doğru. İçten dışa doğru bu şekilde iki şişimin üzerine ipimi sarıyorum. 12 tane ip saracağım. Sayalım. Düğüm attım. İlmeğimi de sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir tane daha sarıyorum. Şöyle. Bakın hem üst şişimde hem alt şişimde gördüğünüz şu ipleri saydığımda üstte de 12, altta da 12 olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın bu ipimi arka tarafa atmadım. Şöyle tutuyorum. Alttaki ilmekleri sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi ben bu ipimi arkaya doğru atmıyorum. Ne yapıyorum? Buradan getirdim. Şu iki şişimin arasına sıkıştırıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın parmağımın ucuyla da tuttum. İki şişimin arasına şöyle sıkıştırıyorum. İpimi sıkıştırdım. Gördüğünüz gibi ilmekler açılmıyor. Gayet sıkı bir şekilde. İlmekleri yukarı doğru çekiyorum şöyle. Bu şekilde buraya kadar getirdim. Örmeye başlayalım. İki şişimi şöyle çapraz yapıyorum. Örmem kolay olsun diye. Hemen üst şişimdeki ilmeklerden başlıyorum. Düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Şöyle. Burada bulunan iplerimi ilmek olarak örmüş oluyorum. İpi sardığımız için biraz gevşek de olabilir. Önemli değil. Sonrasında zaten ördükçe burası sıkılaşacak. Şu ipimin ucunu arka tarafa alayım. Düğüm attığım ilmeği de bakın burayı da örüyorum. Bu da bir ilmek olmuş oldu. Şimdi şişimi şöyle çevirdim. Alttakini üste getirdim yani. Alttaki ilmekler üste gelince buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Düz bir şekilde. Düz örerken 5 şişlerde şöyle ipler arasına karışmış. 5 şişlerde örerken ipi alma yöntemi çok önemli. Şimdi ilmeğe şişimizi taktık. Şu şekilde alırsanız
ilmekleriniz güzel örülmez. Yani çapraz bir şekilde olur. Normalde 5 şişlerde örerken ilmeğe şişimizi takıyoruz. Şişimizin üstüne doluyoruz ipimizi. Şöyle gösterdiğim gibi. Böyle ilmeği ördüm. Bu şekilde aldım. İkinci ilmeğe batıyorum. Şöyle şişimin üzerinden dolayarak alıyorum. Hemen sıradaki ilmeği örüyorum. 5 şişlerde bu şekilde örüyoruz. Bunu unutmayalım. Yeni başlayanlar için. Normalde bilenler zaten bu şekilde örüyordur. Ama yeni başlayanlar varsa ilmek alışınız bu şekilde olacak. Şimdi ben alttaki şişi tekrar üste çeviriyorum ve buradaki ilmekleri bir kez daha örüyorum. Sonrasında artırmaya ve şişlerimize ayıracağız. Artırmaya başlayacağız. Evet. Bakın bu düğüm olan yere kadar geldim. Şimdi alttaki şişi üste çeviriyorum. Burası benim başlangıç ve bitiş noktam olacak. Yani bilmeyenler bu şekilde takip edebilir. Şimdi burada artırmayı burada başlıyoruz. Burada da bitiriyoruz. Yani burada başlıyoruz artırmaya. Burada da bitiriyoruz. Şimdi hem artıracağız hem de şişlerimizi ayıracağız. Birinci ilmeğimi ördüm. Parmağıma şu şekilde ipimi doladım ve şişime attım. Artırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek ördüm. Artırma yaptıktan sonra şu anda ördüğüm şişimde 7 tane ilmeğim var. Hemen diğer bir şişimi alıyorum. Diğer şişimde 6 tane ilmeğim var. Bu 6 ilmeğin 5 tanesini örüyorum düz bir şekilde. 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Burada hemen artırmamı yapıyorum. Yani son ilmekten önce artırmamı yapıyorum. Şişimin üstüne doladım şu şekilde. Parmağıma dolayıp son ilmeğimi de ördüm. Buradaki ilmeklerimi 2 şişin üzerine ayırdım. Şimdi alttaki şişimi üste çeviriyorum. Buradaki ilmeklerimi yine 2 şişin üzerine alacağım. Ve artırma yapacağım. Birinci ilmeğimi ördüm. Parmağıma ipimi doladım. Şişimin üstüne attım. Artırmamı yapmış oldum. Sonrasında 5 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Toplamda artırdığımla birlikte 7 ilmeğim oldu burada. Hemen 5. ve son şişimi alıyorum. Burada 6 ilmeğim var. Bu 6 ilmeğin 5 tanesini örüyorum. Son ilmekten önce artırmamı yapacağım. Son ilmeğe geldim. Artırmamı yapıyorum. Son ilmeğimi ördüm ve artırma sıramı tamamladım. Şimdi tekrar çeviriyorum. Bu şekilde dönerek patik burnumuzu yapmış oluyoruz. 5 şiş tek yönden örülüyor. Bilmeyenler için söylüyorum bunu. Şimdi birinci artırmamızı tamamladık. Her sırada artırma yapmıyoruz. Bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra şişlerimizdeki ilmekleri artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Bu sıramızda artırma yapmıyoruz. 4 şişimizin üzerindeki ilmekleri düz olarak bir sıra boyunca örüyoruz. Hemen şöyle diğer şişime geçtim. Yani ikinci şişime geçtim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Aslında patik burnu yapılışı çok basit. Bilmeyenler için tabii ki zordur. Üçüncü şişime geçtim. Yine ilmeklerimi örüyorum. Herhangi bir artırma yapmadan. Üçüncü şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Dördüncü şişime geçtim. Ve buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Düz sıramı tamamlamış oluyorum. Çevirdim. Bakın başlangıç noktasındayım. İpimin olduğu kısma geldim. Tekrar artırma yapıyoruz. Birinci ilmeğimi ördüm. Parmağıma ipimi dolayıp şişime attım. Artırma yapmış oldum. Bu gizli artırma yapmış oluyoruz. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum şişimdeki. Birinci şişte bir ilmek, ikinci şişte bir ilmek, 3'te bir, 4'te bir ilmek artırıyoruz.
Toplamda her sırada 4 ilmek artırmış oluyoruz. İkinci şişime geçtim. Son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son bir ilmek kalınca parmağıma ipimi dolayıp artırmamı yapıyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Üçüncü şişime geçtim. Bir ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. Şişimde kalan ilmeklerimi örüyorum. Dördüncü şişime geçiyorum. Dördüncü şişimden de son ilmeğime kadar ilmeklerimi örüyorum. Son ilmekten önce parmağıma ipimi dolayıp şişime atıyorum şu şekilde. Gizli artırmamı yaptım. Kalan ilmeğimi ördüm ve ikinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Başlangıç noktasındayız. Bakın gördüğünüz gibi bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra bütün ilmekleri yine düz olarak öreceğiz. Herhangi bir artırma yapmadan ilmeklerimizi, ilmek alışımı gösterdim. İlmek alışımız nasıl? Şişimizin üzerine dolayarak alıyoruz. Üstten dolayarak. Hemen şöyle tekrar bir yakından göstereyim. Bakın şu şekilde ilmeğime şişimi taktım. Şişimin üstüne şöyle üstten dolayarak aldım. Alttan dolayarak değil, üstten dolayarak aldım. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 5 şişlerde genelde böyle örülüyor. Yani normal alttan alarak örenler de var ama ben o tür görüntüyü sevmiyorum. O yüzden bakın bu şekilde gayet örgümüz çok güzel gözüküyor. Şimdi düz sıramızı tamamlıyoruz. Dördüncü şişimizdeyiz. Bir kez daha artırmayı anlatacağım. Artık sonrası devam edecek o şekilde. Artırma sırasına geldim. Bakın başlangıç noktasındayım. İpime geldim. Birinci ilmeğimi örüyorum. Birinci ilmekten sonra parmağıma ipimi dolayıp artırmamı yapıyorum. Şişimde kalan ilmeklerimi örüyorum. İkinci şişime geldim. İkinci şişimden son ilmeğime kadar, yani son bir ilmeğe kadar ilmeklerimi örüyorum. Son ilmekten önce artırmamı yapıp son ilmeğimi örüyorum. Bakın buraya kadar ördüm. Son ilmekten önce artırmamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. Üçüncü şişime geçtim. Yine bir ilmeğimi ördüm. Parmağıma ipimi dolayıp artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Dördüncü şişime geçiyorum. Yine dördüncü şişimde son bir ilmeğe kadar ilmeklerimi örüyorum. Son ilmekten önce hemen şöyle şişimi alayım. Son ilmekten önce parmağıma ipimi dolayıp artırmamı yaptım. Son ilmeğimi ördüm. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Bir sıra artırma, bir sıra düz. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi buradan sonra ne kadar artırma yapacaksanız, her şişte 14 ilmek, her şişte 15 ilmek olana kadar bir sıra artırma, bir sıra düz. Bir sıra artırma, bir sıra düz yaparak devam edelim. Şimdi ben birkaç sıra daha örüyorum, örüp geleceğim. Siz de aynı şekilde örün. Yani patik burnunun nasıl göründüğünü göstereceğim sizlere. Evet, gördüğünüz üzere ben birkaç artırma daha yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Modeliniz mesela kaç ilmek üzerine oturuyorsa o şekilde yapacaksınız. Her şişte 14 ilmek olacaksa 14 ilmeğe kadar artıracaksınız. 15 ilmek ise 15 ilmeğe kadar artırıp patik burnunuzu yapacaksınız. Gördüğünüz gibi burnumuz bu şekilde. Arka kısmını da göstereyim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.